Herkese merhaba. İlk programlamaya başlayacak arkadaşlarımızın karşısına çıkan böyle programlama dili açısından birkaç tane alternatif var. Böyle sağlam programlama dili açısından. Bunlar neler? C, C++, C Sharp, Java, Python gibi diller. Peki bu dillerden hangisiyle başlamalıyım? Hangisiyle başlarsam benim için iyi olur? Gibi insanların aklına sorular geliyor. Bu sorular gerçekten böyle kritik sorular. Nereden başlayacağını insanlar bilemiyorlar. Okulda belki sizleri zorunlu olarak bunlardan bir tanesiyle başlatmış olabilirler. Ama sizler kariyer hedefleriniz ya da kendi geleceğinizle ilgili düşünceler doğrultusunda buna ek yeni diller öğrenmeniz gerekebiliyor arkadaşlar. Bu açıdan size zorunlu olarak başlatılan diller olabilir. Ama bunun dışında kendiniz de hedefleriniz doğrultusunda bazı diller öğrenmelisiniz ve bir kariyer böyle planı çizmeniz gerekir. Programlama dilleri ve teknolojileri, yazılım teknolojileri açısından. Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ben eğer daha önce bir dil öğrenmemiş olsaydım, zamanı geriye alabilseydim hangisinden başlardım gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle bir şey kafanıza getirin. İlk başta C++ ile başlayalım. Şimdi nerede kullanılıyor? Önce onu bilmek lazım. Ya bir dile atlıyorsak, bir dile girişiyorsak önce onun nerelerde kullanıldığını bir bilelim. Neler yapabileceğimizi o dille bilelim. Ondan sonra ona başlayalım. Yoksa hayal kırıklıkları olabiliyor. Motivasyon düşüklükleri olabiliyor. Şimdi C++ donanım veya işletim seviyesi ile ilişkili yazılımlar geliştirmek amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. Bunlar genelde endüstri otomasyon sistemleri, endüstri sistemleri, fabrikalardaki böyle robotik sistemlerin, donanımların çalıştıran yazılımlardan tutun, savunma sanayi projelerinde kullanılan böyle işte uçak, aviyonik sistem yazılımları olabilir, füze yazılımları olabilir, donanım spesifik yazılımlar olabilir. Bunlar hepsinde kullanılan dil C ve C++ kullanılır. Donanım seviyesi ya da işletim seviyesine direkt yakın işler yapıyorsanız buralarda kullanılan dil C ve C++'tır. İşletim sistemi derken yani ne kastediyorsunuz? Türkiye'de işletim sistemi geliştiren şirket mi var? Hocam diye soru sorabilirsiniz. Evet, Türkiye'de yok ama Microsoft'a gittiğinizde ya da Apple'da çalışacaksanız yurt dışında hedefliyorsunuz. Onlar da işletim sistemi geliştiriyorlar. Tabii ki kullandıkları dil bu. C ve C++ kullanıyorlar. Microsoft'ta çalışan yazılım mühendisleri. Bütün o gördüğünüz Microsoft işletim sistemindeki Windows 10'da, 11'de ya da bunların içindeki ek yazılımlarda o mesela gördüğünüz PowerPoint'tir, Word'tür, bunların hepsini C ve C++ ile geliştiriyorlar. Peki bunu ek olarak ne olabilir? Mesela bir firewall şirketi, yazılım, güvenlik, siber güvenlik şirketi firewall geliştiriyor. Firewall da işletim sistemine çok yakın seviyede çalıştığı için bu tarz işletim sistemine yakın yazılımlar, mesela firewall gibi, bunlar da C++'da çalışıyor arkadaşlar. Ya da işte çeşitli virüsler, değil mi? Trojanlar, bunları da C++'da hackerların kullandığı dillerden bir tanesi. Neden? Memory management'ı çok güçlü. Peki diğer diller kullanılmıyor mu savunma sanayinde diye aklımıza gelebiliyor. Tabii ki kullanılıyor. Olmaz mı? C Sharp, Java, Python kullanılıyor. Ama direkt donanımla ilgili değilse bu proje, savunma sanayine girdiniz. Herhangi bir donanım projesi değil. İlla donanım projesi olmak zorunda değil. Aviyonik yazılımı yapmak zorunda değilsin bir şirkete girdin diyelim savunma sanayine. Siz bir komuta kontrol yazılımı yapıyorsunuz. Harita vesaire destekli bir sistem. Windows'ta çalışıyor. Desktop uygulaması. Bunu C Sharp Forms'ta da yapabilirsin. Java Swing'le de yapabilirsin. Tamam, o zaman C++ kullanmazsın. Evet. Kesinlikle evet, kullanmayabilirsin. Ama donanım ağırlıklı olduğu için savunma sanayinde projeler, bir de embedded gömülü olduğu için onlar C++ ağırlıklı. Ama bunun yanında diğer dillerde kesinlikle var arkadaşlar. Yok diyemez kimse. Peki C Sharp'a gelelim. C Sharp İlk başta böyle okulda belki öğreniyorsunuz. Windows Forms ile masaüstü desktop uygulamaları geliştiriyorsunuz. İnsanlar çok daha böyle motivasyonları yüksek bir şekilde öğreniyorlar dili. Ve web uygulamalarında backend tarafında kullanılıyor. Yani hem GUI uygulaması yapıyorsunuz hem web uygulamanın da backend tarafında kullanılıyor. .NET Framework eskiden
sadece Windows platformlarında çalışıyorken artık .NET Core ile Linux, Mac veya diğer işletim sistemlerinde çalışabilecek hale getirdi Microsoft. Artık .NET Core çıkardı. .NET Framework bitti. Ne geldi? .NET Core geldi. .NET Core ile geliştirilen yazılımları Linux ya da Mac'te de backend yazılımlarınızı ne yapıyorsunuz? Çalıştırabiliyorsunuz. .NET Core platform ile geliştirdiyseniz yazılımlarınızı, yani Windows Visual Studio 2022 kullanıyorsanız orada zaten seçenek karşınıza çıkıyor, işte diye karşınıza çıkacak. Siz orada seçtiğiniz zaman bunlar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Microsoft bir atılım yaptı son yıllarda. Bu yaptığı atılımda ne oldu? Kendi hegemonyasını Microsoft genişletmeye başladı. Sadece Windows işletim sistemine yönelik eskiden yazılım geliştiriyorken, işte .NET Framework 4, 3 neyse, artık yeni teknolojiler .NET Core ile ne yaptı? Hegemonyasını geliştirmeye ve diğer işletim sistemlerine de sarkmaya başladı. Oralarda da çalışabilir yazılımlar, projeler üretilmesine imkan sağladı .NET Core ile. Dolayısıyla C# genişliyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Java eskiden beri arkadaşlar multi platform support, yani bütün platformlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştı. Günümüzde bu yeteneği devam ediyor Java'nın tabii ki. Ancak artık C# da multi platform yeteneğiyle geldiği için sıkı bir rakiple karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz Java'nın. Java yurt dışında C#'a göre çok daha fazla kullanılmakta, yani yurt dışındaki özellikle Batı ülkelerini, Avrupa ve Amerika'yı incelediğimizde Java'nın C#'a göre .NET platformlarındaki uygulamalara göre çok daha yoğun kullanılıyor. Ancak Türkiye'de bunun tam tersi bir durum var. Yani Türkiye'de C# Java'dan daha fazla kullanılıyor. Ama tabii ki yani yurt dışında C# kullanılmıyor mu? Tabii ki kullanılıyor. Ancak yurt dışında Java C#'a göre bir tık daha fazla kullanılıyor. Türkiye'de ise tam tersi durumda. C# Java'ya göre bir tık daha fazla kullanılıyor arkadaşlar. Tercih edildiğini söyleyebiliriz. Peki şimdi Java'da neler var? Nasıl uygulamalar geliştirebilirsiniz? Java'da da tabii ki desktop uygulamaları geliştirebilirsiniz. Mesela Vue denilen uygulama, eski ismi Azureus isimli torrent uygulaması Java ile geliştirildi. Mesela şu ekranda gördüğünüz uygulama, iki tane ekran görüntüsü, bunlar Java ile geliştirilen Vue uygulaması. Ekran görüntüleri çok detaylı desktop uygulamaları geliştirilebilir. Multi-thread çalışan. Sadece bu değil tabii ki, Spring Boot ile Java tabanlı web uygulamaları da geliştirilmekte arkadaşlar. Özellikle son dönemde Spring Framework'ün bir uzantısı olan Spring Boot sayesinde çok böyle kolay ve basit olacak şekilde web uygulamaları geliştirilebiliyor. Birkaç adımda üretim seviyesinde, yani çalışabilecek, direkt canlıya alabileceğiniz web uygulamaları oluşturabiliyorsunuz. Spring Boot'un özelliği hem monolitik mimari hem de mikroservis mimarisiyle modern web uygulamalarını geliştirebilmenize olanak veriyor arkadaşlar. Olanak veriyor. Şimdi bunun C#'daki karşılığı neydi? ASP.NET Core'du. ASP.NET Core ile de aynen buradaki Java'da olduğu gibi hem monolitik hem de mikroservis uygulamaları geliştirebilirsiniz. Yani C# ASP.NET Core ile web uygulamaları geliştirmenize imkan verirken Java Spring Boot framework ile size web uygulamaları, Java tabanlı web uygulamaları geliştirmenize imkan veriyor arkadaşlar. Şimdi Spring Boot'un en büyük avantajlarından biri otomatik konfigürasyon özelliği. Bu özellik, yani size gereken yapılandırmaları otomatik olarak yapıyor ve bu sayede daha az kod yazarak daha hızlı bir şekilde uygulama geliştiriyorsunuz. Spring Boot çok geniş bir ekosisteme sahip. Veri tabanından işte erişim güvenliğine, mesajlaşmadan web servislerine kadar birçok hazır bileşenle birlikte geliyor. Yani Spring Boot'u yükledikten sonra işte güvenlik API'sini de yüklüyorsunuz. Güvenlik uygulamaları, yani güvenlik kütüphanesi otomatik geliyor. Size birkaç satır kod yazıyorsunuz. Güvenlik uygulamaları direkt yüklenmiş oluyor. Ya da işte veri tabanıyla ilgili işlemler yapacaksınız. Veri tabanıyla ilgili kütüphanesi var, API'si var Spring Boot'un. Onu yüklüyorsunuz, kütüphanelerini yüklüyorsunuz. Onu otomatik kullanıyorsunuz. Tabii bu API'leri kullanmayı öğrenmeniz lazım. Biraz orada hani kütüphane kullanımına çalışmanız gerekiyor. Şimdi burada
özetlemek gerekirse Spring Boot Java ile hızlı ve etkili bir şekilde yani uygulama geliştirmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bunun dediğim gibi C Sharp'taki karşılığı ASP.NET Core. ASP.NET Core'da da aynı Java'da olduğu gibi bir sürü ek kütüphaneleri var onun da. Onlarla beraber o ek kütüphaneleri kullandığınız zaman işte güvenlik, veri tabanı, Entity Framework var biliyorsunuz .NET'te. Bilmiyorsanız da hani bilgi olarak vereyim. Veri tabanı işlemi yapacaksanız web uygulamalarında C Sharp'ta Entity Framework kütüphanesi var. Onu yüklüyorsunuz. O size işinizi kolaylaştırıyor. Aynı buradaki Entity Framework'ün benzeri de Spring Boot'ta var. Yani bunlar birbirine çok benziyor. İsimleri farklı. Çalıştıkları platformlar farklı. Biri Java'da çalışıyor. Diğeri C Sharp'ta çalışıyor arkadaşlar. Bir diğer dil Python. Python diğer dillerden farklı. Şimdi C Sharp, C++, C ve Java ile ayırt edelim bunu. Python bir kere script dili arkadaşlar. Diğer dillerde script dili değil, direkt programlama dili. Python'da script dili olma niteliği de var. Programlama dili olmasının yanı sıra. Bu nedenle aslında basit bir dil. Böyle öğrenmesi de basit. Kolay bir şekilde ilk öğrenebileceğiniz dil olabilir Python. Öğrenmesi kolay, kullanması kolay. Diğer dillerde 10 satırda yaptığınız şeyi Python'da 2-3 satırda yapabilirsiniz. Ama şimdi şöyle bir durum var. C++, C veya C Sharp compiled dil bunlar. Compile edip buna bir exe oluşturabiliyorsunuz ve bu exe'yi çalıştırıyorsunuz. Python'da ise interpreter'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani komut satırından Python boşluk Python dosyanızın adı. Java'da da aynı şekilde. Java'da bir interpreter'dir. Onda da Java boşluk programınızın adını yazıyorsunuz. Tabi Java'la compile ettikten sonra işte ama onun compile'i C++ ve C Sharp'ın compile'i gibi değil. Dolayısıyla farklı bir durum var. Interpreted bir dil. Interpreted bir dil nedir? Neden? Ne alakası var hocam bizim interpreted dilin öbür şeyle? İşte interpreted diller compiled dillere göre biraz daha yavaş çalışırlar. Çünkü interpreted dilde arada bir interpreter vardır. Yani mesela Java'da Java interpreter, Python'da ise Python interpreter vardır. Sizin yazdığınız kodu interpreter alır ve bunu derler makine diline çevirir. Ondan sonra o makine diline çevrilen şey çalışır arkadaşlar. Ama C++ ve C Sharp'ta böyle değil. Siz compile edersiniz, exe'ye çevirirsiniz. Yani makine diline çevirirsiniz. Bilgisayarınızda durur o exe. Exe'ye çift tıkladığınız zaman ya da komut satırından, konsoldan yazdığınız zaman adını direkt run eder. Öbüründe ise exe'ye çevirmek bir zaman alır. Artı Java ve Python diğer dillere göre daha yavaş çalışıyor. Yani C++ ve C Sharp çok daha hızlı çalışıyor Java'dan ve Python'dan. C++ da C Sharp'tan hızlı çalışır. Ama şimdi bunun da farklı şeyleri var arkadaşlar. C++ Memory Management manuel vites gibi düşünün. C Sharp, Java ve Python'da Memory Management otomatik. Yani otomatik vites gibi düşünün. Siz Memory Management yapmak için C++'da memory'de hangi yere ayarlayacak? İşte pointer oluşturursunuz. Pointer'la allocation yaparsınız. New dersiniz. New dediğiniz şeyi delete etmeniz lazım. Ya da malloc'la yer ayarlarsınız. Malloc'la yer rezerve ettiğiniz memory bloğunu free yapmanız lazım free komutuyla. Bunu yapmazsanız ne oluyor? Memoriniz şişer ve bilgisayar RAM'de yer kalmaz. Bilgisayarınız ne olabilir? Restart olur. Çökebilir yani. Restart eder. Bir şey olmaz da restart eder. Burada önemli yani. Memory management'ı siz yapıyorsunuz. Manuel yapılıyor. Aynı bir manuel vites gibi. Birinci vitese tak, 2'ye tak, 3'e tak yapıyoruz ya. Öbüründe ise C Sharp, Java, Python'da otomatik vites gibi düşünün. Memory ile falan uğraşmıyorsunuz. Siz nesne, obje oluşturuyorsunuz. Ondan sonra objeyi kullanmazsanız bunu garbage collector dediğimiz bir mekanizma var. O siler. Baktı kullanmaya gerek yok. Onu siliyor. Ama öbüründe öyle C++'da öyle değil. Sizin silmeniz lazım. Takip etmeniz lazım. Bu nedenle bunlarda memory management var. C++'da. Diğer dillerde ise bu olay yok. C++ GUI web uygulamaları yapmak için tasarlanmamış arkadaşlar. Dolayısıyla ben C++'la bir GUI yapayım, şunu basayım, bunu yapayım diyorsanız o amaçla değil. Orada çok fazla efor harcarsınız. Ama uçak, televizyon, telefon, işletim sistemi, işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, bilmem işte telsiz vesaire bu tarz şeyleri cihazların donanımlarıyla konuşan low level yazılımlar hep C ve
C++, bakın sadece C++ demiyorum. C de bilmeniz gerekir. C ve C++ ile yazılmıştır. Bu C ve C++ kullanarak bunları tasarlarsınız. Yazılımlarını yapıp bu tarz sistemlerde donanımlarla konuşan low level yazılımlar yaparsınız. Bir kullanıcı karşısında bir GUI çıkartmazsınız. Mesela SpaceX'in roketini düşünün. Burada ya da bir işte F-15, F-18 uçağını düşünün. Bu uçaktaki sensörler okudukları verileri memoride bir yerlere yazarlar. Çok hızlı bir şekilde yazar. Mesela radardan okuduğu veriyi yazar memoride. Sizin yazılımınız, C++ yazılımınız gidip o memoriyi hızlı bir şekilde okuyup gereğini yapmak durumunda. Ama C Sharp'ta öyle memoriden okuma diye bir şey var mı? Yok. Ya da Java'da var mı memoriden okuma? Yok. O yüzden kullanamazsınız. İsteseniz de kullanamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buna karşılık C Sharp ve Java'da GUI kolayca tasarlanabilir. Mesela Python'da da tasarlanabiliyor arkadaşlar. GUI kolayca tasarlanabilir. Windows Forms, işte Java'da Swing, C Sharp'ta Windows Forms. Bizim eğitimlerde var bunlar. YouTube eğitimlerine bakın. Windows Forms eğitimleriniz var. Java Swing anlatıyoruz. Bunlarda GUI'ler yapabiliyorsunuz. Çok kolay. Çok az efor harcayarak böyle saniyeler içinde böyle pencereler, butonlar, ekranlar yapabiliyorsunuz. Ve web uygulamalarında backend tarafında çok yoğun kullanırsınız bu C Sharp ve Java'yı. Mesela ASP.NET ile C Sharp tabanlı C Sharp kullanarak bir sürü uygulama geliştirirsiniz ve çok kolay geliştirirsiniz. Hatta .NET Core MVC sayesinde CSS/HTML Vue dosyanızın içine C Sharp kodu bile gömebilirsiniz. Bizim en son çıkan Udemy'deki ASP.NET Core ile web uygulamaları geliştirme dersine kayıt olduysanız orada göreceksiniz zaten bunu. C Sharp'la kodlamalar yapıyoruz. Ve CSS/HTML Vue dosyalarını içine, yani HTML dosyalarınız içine C Sharp kodu gömüyoruz. Ve dinamik HTML oluşuyor bu şekilde. Dinamik olarak HTML sayfası üretiyoruz. Ne sayesinde? C Sharp sayesinde. Web uygulamaları backend tarafında geliştiriyorsunuz. C++'da bu olay yok. Python ise hem backend, Python'da da backend scriptleri yazabiliyorsunuz, programları yazabiliyorsunuz. Hem de yapay zeka, machine learning, deep learning uygulamaları geliştirebilirsiniz. Mesela hastalık tahmini, yapay zeka kullanarak işte ev fiyatı, satış fiyatı tahmini, birçok parametre var. Siz bir mesela evin satış fiyatını ortaya koyacaksınız. Neyle yapacaksınız bunu? Bunları yaparken işte yapay zeka kütüphaneleri var. Neden? Python'da çok fazla sayıda yapay zeka hazır kütüphane var. Python genelde başka bir dille birlikte entegre bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Genelde böyle oluyor. Mesela bir web uygulaması arka tarafta Python ile tahmin yaptırıyorsunuz. Mesela ön tarafta HTML, CSS bulunuyor. JavaScript bulunuyor biraz. İşte backend tarafında da ASP.NET var. MVC var. ASP.NET Core MVC var. Tabii ki bir veri tabanınız var. Bunları ek olarak bir de Python kodu çalıştırıyorsunuz sunucunuzda. Aynı sunucu da olabilir. Başka sunucu da olabilir. Mesela atıyorum borsa hisse senedi tahmini yapacaksınız. Atıyorum tamamen. Mesela yapay zekaya tahmin ettireceksiniz. Hisse senedi ne kadar olacağını. İşte bakın size sistem. Ön tarafta HTML, CSS vesaire. Backend tarafında ASP.NET C Sharp. Onun arkasında veri tabanı var. Tabii ki buna ek olarak sunucuda bir de Python uygulaması çalışıyor. Ne yapıyor Python uygulaması? Yapay zeka, machine learning ve deep learning modellerini kullanarak veri tabanındaki sizin hisse senetlerinin, mesela hisse senetlerinin satış bilgileri var. Tamam, son 1 yıllık ya da son 3 aylık, 4 aylık neyse bunlara göre alınmalı ya da alınmamalı gibi emirler verebilmez ya da tavsiyeler veriyor size işte. Siz web sitesinden kullanıcınız giriyor. İşte almalı mıyım, almamalı mıyım? O Python arka tarafta çalışıyor ve web sayfanızda evet almalısın ya da almamalısın ya da şu kadar ihtimalle almalısın, işte şu kadar ihtimalle almamalısın gibi size cevaplar veriyor. Buna yapay zeka bu tarz şeylerde kullanılıyor. Böyle kullanıyorlar. Yani yoğun olarak yapay zeka ile ilgili. Şimdi konu uzun tabii ama ben hızlı geçmeye çalışıyorum ama ne kadar da hızlı geçsek yavaşlıyoruz. Bunlar backend diyebileceğimiz diller. Yani browser üzerinde çalışan değil. Browser üzerinde çalışanlara frontend diyoruz. Server'da çalışanlara backend diyoruz. Biraz önce anlattığım dillerin hepsi backend, yani server'da çalışan diller. Bir de arkadaşlar browser, yani Google Chrome üzerinde ya da Microsoft Edge üzerinde kullanıcının, client'ın browser'ında çalışan
script tabanlı diller var. Bunlar neler? Bunların bazıları da bir sürü var. Artık çok sayıları arttı ve kompleksleşti ama en temel anlamda HTML, JavaScript ve CSS var. Bunların diğerlerine girmiyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı çok olur, iş uzar. Gerekirse başka bir video yaparız. Şimdi frontend ile ilgili en çok kullanılan, en temel olanlar HTML, JavaScript ve CSS kullanılıyor arkadaşlar. Web uygulaması geliştiriyorsanız bir tane backend dili bilmelisiniz. Buna ek olarak temel seviyede de olsa HTML ve CSS bilginiz olmalı. Frontend kısmında detaylı tasarımlar yapacaksanız JavaScript ve CSS öğrenmelisiniz. Ancak basit ön yüz yapacaksanız detaylı server side uygulamalar için çok detaylı JavaScript ve CSS bilmek zorunda değilsiniz. Yani sizin amacınız backend yapmak ise basit bir ön yüzüm olsun, arka tarafım benim önemli olur diyorsanız, mesela az önce bahsettiğim işte yapay zeka kısmı, backend'deki işler çok orada. Değil mi? Ön tarafta basit işte bir ekran, bir login ekranı, işte authentication sistemi, işte Microsoft Identity Core ile yapabilirsiniz. Bu yeni çıkan Microsoft ASP.NET Core'un içinde mevcut olan kütüphane. Identity işte kullanıcı registration işlemleri, login işlemleri, authorization, authentication, bunların hepsini yaparsınız. Sonra kullanıcı işte size kaydolur. Belki bir para alırsınız kullanıcıdan. Neyse, para çekersiniz kredi kartından. Aylık olarak siz ona borsada, yapay zekada tahmin verirsiniz. Dersiniz ki işte şu hisseler artabilir. Günlük belki verirsiniz. Belki saatlik verirsiniz. Dakikalık verirsiniz. Size kalmış. İşte bunlar için mesela çok belki önemli olmayabilir. Arka tarafta çünkü yapay zeka vesaire çalıştırıyorsunuz. Burada basit seviyede bilseniz HTML, JavaScript ve CSS yeterli. Oluyor arkadaşlar. JavaScript'te zaten hazır. Bir sürü şey hazır geliyor. Onları kullanıyorsunuz. Sizin çok fazla müdahale etmenize gerek olmuyor. Ama detaylı bir frontend yapayım diyorsanız o zaman bunları çok detaylı öğrenmeniz gerekiyor. Yani ön taraf, ön yüz çok detaylı olacaksa. Burada arkadaşlar önemli bir nokta var. Hangi dilden başlarsanız başlayın. Önemli olan mutlaka en az bir programlama dilini çok iyi seviyede öğrenmeniz gerektiği. Çok iyi öğrenmelisiniz. Bir tane dili öğrenmeniz lazım. Neden? Çünkü döngüler, işte karar mekanizmaları, if else, try catch, diziler ve OOP konseptleri, yani nesne yönelimli programlama konuları, bunların hepsi bütün dillerde ortak. Dolayısıyla siz bir dili çok iyi bir şekilde öğrenirseniz bunların hepsini çok iyi bir şekilde beyninize kazımış oluyorsunuz. Yeni bir dil öğrenirken çok hızlı ilerliyorsunuz. Aksi takdirde mesela şu ikisini öğrendiğiniz bir dilde burada yarıda kestiniz. Bu sefer başka bir dile başladınız. Hop, bu sefer orada buna ilerliyorsunuz. Bu sefer bu zor geliyor size. Burada kestiniz, tuttunuz, üçüncü bir dile başladınız. Böyle yapmayın. Kesinlikle böyle yapmayın. Bir dile başlayın. Bitirin bu konseptleri. Bakın, şu gördüklerinizin hepsini çok iyi bir şekilde bitirin. 3, 4, 5 ay neyse verin kendinize. Bir dili çok iyi öğrenin. Ondan sonra ikinci dile geçin derim. Tavsiye de bu şekilde. Genelde uzmanların tavsiyesi de böyle. Peki şimdi diller tarafı bitti. Bir de hızlıca veri tabanı konusu var arkadaşlar. Daha bitmedi yani. Yazılımcı olmak kolay değil. Şimdi veri tabanı konusunda da bilgi sahibi olmalısınız. Veri tabanlarını bilmelisiniz. Veri tabanlarını bilirken SQL dili var. Bu dili de öğrenmeniz lazım. Bu SQL dili peki nasıl bir şey? Her veri tabanında farklı mı? Hayır, değil. Merak etmeyin, SQL dili bütün bu veri tabanlarında, işte Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL ve buraya adını yazmadığım yüzlerce veri tabanında ortak. Siz bir kere SQL öğrendiğiniz zaman bunların hepsini de yazabiliyorsunuz. SQL scriptleri yazıp veri tabanına kayıt ekleyip silme vesaire işlemleri yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizler için bir kere SQL öğrendiğiniz zaman hepsinde ortak kullanıyorsunuz. Kendinize yazılımcıyım diyebilmeniz için en az bir programlama dili ve buna ek olarak mutlaka SQL bilmeniz gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. İnternette Stack Overflow gibi sitelerde hesap açmalısınız ve araştırma yapmalısınız. Stack Overflow ve benzeri birçok site var. Bunlar da mesela özellikle Stack Overflow bütün dilleri destekliyor. Sadece işte C Sharp, Java değil, C++, C, Python, burada benim sayamadığım birçok dil, işte JavaScript, saymaya vakit yetmez. Bütün dillerle ilgili
fikirler, soru cevaplar, insanlar takılmış, çözümler önerilmiş, önerilen çözümler beğenilmiş ya da beğenilmemiş. Bunların hepsini görüyorsunuz. Sizler de takıldığınız zaman mutlaka ilk bakacağınız adres Stack Overflow ve benzeri siteler olmalı. Bu bir. İkincisi ne var? ChatGPT ve benzeri GPT-4 olabilir. Kullanarak takıldığınız yerlerde mutlaka yapay zekadan yardım alıp takıldığınız yerleri aşarak kendinizi çok 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 iyi seviyelere getirebilirsiniz. Bu fırsat bakın bizim zamanımızda yoktu. Yani diyorum ya, ben yazılıma başlasaydım ne yapardım? Yıllar önce yoktu bu fırsat. Sizin böyle bir fırsatınız var. Çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. ChatGPT ve GPT-4 gibi ya da ileride çıkacak GPT-5 vesaire, bunları kullanarak takıldığınız yerlerde yapay zekaya sorup cevap alıp çok 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 iyi seviyelere çok hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Bunu gelenler var. Sizler de bu şekilde yapın arkadaşlar. Dolayısıyla bir an önce bir dile başlayın ve o dili çok iyi seviyede öğrenin. Ondan sonra devam edin. Yani işte tabii ki SQL'de öğrendikten sonra ikinci dil, üçüncü dil ya da web tarafına kayacaksanız işte anlattığım gibi ASP.NET, savunma tarafına kayacaksanız savunma sanayi projeleri vesaire, buralarda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Staj yapın. Tavsiyem bu şekilde sizlere. Staj yapma imkanınız varsa staj yapın ya da mesela savunma sanayi alanına gireceksiniz. Çok çok az ücrete bile çalışın. Önemli olan deneyim. Deneyim kazanın. Bir yerde deneyim kazanın. Ondan sonra alacağınız ücret artacaktır. Yani ilk başta hani istediğim ücrete iş bulamıyorum diyorsanız az da olsa ücrete çalışıp deneyim kazanın. 1-2 sene sonra işi öğrendikten sonra zaten alacağınız ücret ilk aldığınız ücretin 3 katı, belki 4 katı olacak. Boşa ben bu paraya çalışmam deyip kendinizi geride tutmayın. Size tavsiyem, düşük de olsa çalışın. Deneyim kazanın. Şu an için sizin için önemli olan zaman. Zaman önemli. Zamanı iyi değerlendirin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videoları beğenelim. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.